Hadi gelin, Jack London'ın o eşsiz kaleminden çıkan zamanın kendisi kadar eski bir hikayeye, bilincin şafağına doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu, bildiğimiz dünyanın çok çok öncesine, rüyaların derinliklerinden bize ulaşan bir anlatı. Hikayemizin anlatıcısı işte bu sözlerle ifade ediyor içinde bulunduğu durumu. Çocukluğundan beri peşini bir türlü bırakmayan, tuhaf ve şiddet dolu rüyalarla boğuşuyor. Yani düşünsenize, gördüğünüz manzaralar, içinde yaşadığınız dünyaya tamamen yabancı, ağaç tepelerinde geçen bir hayat, ilkel korkular, hiç tanımadığınız yaratıklar. Bu rüyalar o kadar canlı, o kadar gerçek ki sonunda kendi benliğinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Kendinize adeta lanetlenmiş gibi hissediyorsunuz. Peki ya bu rahatsız edici, bu kanlı canlı görüntüler, onun kendi hayatının bir yansıması değilse, ya bunlar bambaşka birine, yani çok ama çok uzun zaman önce yaşamış başka bir varlığa ait anılarsa, ne olur? İşte roman tam da bu akıl almaz, bu büyüleyici sorunun izini sürüyor. Evet, hikayenin tam kalbindeki bu gizemi çözebilmek için anlatıcının gördüğü bu tarih öncesi rüyaların kökenine inmemiz şart. Ve şunu baştan söyleyeyim, bu basit bir hayal gücünün çok ötesinde, çok daha derin, hatta biyolojik bir kavram. Jack London bu durumu açıklarken öyle mistik bir yeniden doğuş hikayesi anlatmıyor bize. Hayır, çok daha tırnak içinde bilimsel bir teoriye yaslanıyor. Yani diyor ki, anlatıcının rüyaları aslında geçmiş bir hayata ait değil. Onlar binlerce, on binlerce yıl önce yaşamış bir atasının genetik koduyla kendisine aktarılan sönük yankılar sadece. Bir nevi genetik bir fısıltı. İşte anahtar kavram tam olarak bu, atasal hafıza. Hani bir kuş kimse ona öğretmeden nasıl yuva yapacağını içgüdüsel olarak bilir ya, işte London'ın teorisi de tam olarak buna benziyor. Diyor ki, atalarımızın en güçlü, en travmatik deneyimleri de aynı şekilde genlerimizde uyur vaziyette bekler ve bazen, çok nadiren rüyalarımızda yüzeye çıkar. Anlatıcımız da işte bu inanılmaz kalıtımı en canlı, en şiddetli şekilde deneyimleyen o nadir kişilerden biri. O zaman şimdi gelin bu rüya anıların peşine takılıp bizi götürdüğü o dünyaya gidelim. İnsanlığın daha adının bile konmadığı vahşi ve alabildiğine ilkel bir zamana. Anlatıcımızın atasının ait olduğu o topluluğun, yani romandaki adıyla halkın dünyasına. Peki kim bu halk? Şöyle bir düşünelim. Onlar evrimin bir ara basamağında kalmış gibiler. Yani ne tam insan diyebiliriz ne de tam maymun. Hayatlarının büyük bir kısmı ağaç tepelerinde sürekli bir korku içinde geçiyor. İletişimleri sadece birkaç hırıltıdan ibaret. Ve en büyük, en temel endişeleri ne biliyor musunuz? Karanlık çöktüğünde ortaya çıkan yırtıcılardan korunmak. Her an, her saniye hayatta kalma mücadelesi verdikleri acımasız, affı olmayan bir dünya burası. Bizim rüyalardaki kahramanımızın hayatı da tam bu noktada alt üst oluyor. Annesi, geveze ve zalim bir karakter olan, çenesi düşükle birlikte olmaya başlıyor. Tabii bu durum sürekli çatışmalara yol açıyor ve en sonunda bir gün o üvey baba yuvada ona saldırıp ağaçtan aşağı atıyor. İşte bu olay onu tek başına hayatta kalmaya itiyor ve nehir kenarındaki o çok daha büyük, çok daha acımasız topluluğun kucağına düşürüyor. Artık yapay yalnız kalan kahramanımız, nehir kenarındaki mağaralarda yaşayan o daha büyük kabilenin içine karışmak zorunda kalıyor. Ve burada onun neler bekliyor dersiniz? Yepyeni dostluklar, ölümcül düşmanlar ve tabii ki vahşi yaşamın o affetmeyen gerçekleri. Bu mağara topluluğuna açıkçası bir sosyal yapı demeye bin şahit ister. Burası daha çok kaba kuvvetin hüküm sürdüğü bir karmaşa alanı. Herkes her an diken üstünde, sürekli bir korku içinde yaşıyor ve bu korkunun da bir adı var: kabilenin zalim lideri. Bu vahşi sahnede 3 ana karakterimiz var. Birincisi, kabilenin üzerine bir kabus gibi çöken o acımaz dev, Kızılgöz. İkincisi, kahramanımızın bu korku dolu dünyadaki tek dayanağı olacak sadık dostu Düşük Kulak. Ve son olarak gölgelerde gizlenen ormanın en büyük dehşeti, yani Kılıçdiş. Kızılgöz'ü anlatmak için romandaki şu ifade her şeyi özetliyor aslında. O sadece bir lider değil, kelimenin tam anlamıyla bir canavar. Akıl almaz bir gücü var ve öfkesiyle tüm kabileye kan kusturuyor. Kimse, ama kimse ona karşı gelmeye cesaret edemiyor, çünkü biliyorlar ki en ufak bir itaatsizlik bile doğrudan ölüm demek. Kahramanımızla Düşük Kulağın dostluğu nasıl başlıyor biliyor musunuz? Tipik bir çocuk kavgasıyla. Ama bu kavga çok geçmeden mağaralar arasında eğlenceli bir saklambaç oyununa dönüşüyor.
Ve işte bu oyunun sonunda o acımasız dünyaya karşı birbirlerinin sırtını kollayacakları sarsılmaz bir dostluk filizleniyor. Artık birlikte avlanıyor, tehlikelerden birlikte kaçıyorlar. Halkın bu ilkel dünyası, kendi içindeki kavgalarla, hayatta kalma mücadeleleriyle bir şekilde devam ederken, bir gün her şeyi ama her şeyi değiştirecek bir şey oluyor. Ormanın derinliklerinde daha önce hiç görmedikleri, onlardan çok daha farklı, çok daha gelişmiş bir tür beliriyor. Ateş adamları. Şimdi, iki grup arasındaki fark, yani kıyas kabul etmez derecede devasaydı. Ateş adamları sadece ateşi kontrol etmekle kalmıyor, organize olabiliyorlar, strateji kurabiliyorlar ve en önemlisi, halkın aklının hayalinin almayacağı kadar ölümcül bir silaha sahipler, yay ve ok. Onların bu zekası ve teknolojisi karşısında halkın o kaba gücü maalesef tamamen çaresiz kalıyordu. Halkın ateş adamlarıyla ilk karşılaşması tam bir travma. Düşünün, ormanda duruyorsunuz, uzaktan sessiz bir vızıltı duyuyorsunuz ve bir anda yanınızdaki arkadaşınız yere yığılıyor. Üzerinde ne bir pençe izi var ne de bir diş. Bu, onların bildiği hiçbir ölüme benzemiyor, anlaşılmaz bir şey. Sanki görünmez bir el tarafından gelen bir son. İşte bu olay, dengenin artık tamamen ve geri dönülmez bir şekilde değiştiğinin ilk ve en korkunç işaretiydi. Ve ne yazık ki bu karşılaşma, halk için sonun başlangıcı oluyor. Hikayenin bu bölümü, bir türün yeryüzünden nasıl silindiğinin trajedisini ve bu korkunç anının binlerce yıl sonra modern bir insanın rüyalarında nasıl yankılandığını gözler önüne seriyor. Bu grafik, o acı gerçeği bütün çıplaklığıyla yüzümüze vuruyor. Bakın, ateş adamları sadece bir tehdit değildi. Onlar sistematik bir yok ediciydi. Halkın yaşadığı topraklara göz koymuşlardı ve onları ortadan kaldırmak için son derece planlı hareket ettiler. Yani bu basit bir kabile savaşı değil, teknolojik üstünlüğün ve evrimin o acımasız doğasının bir kanıtıydı adeta. Taktikleri ise hem acımasız hem de inanılmaz etkiliydi. Mağaraların girişlerinde devasa ateşler yakarak içerideki halkı dumana boğdular. Can havliyle dışarı kaçmaya çalışanları da oklarıyla teker teker avladılar. Bu bir savaş değildi. Bu resmen bir av partisiydi ve halkın artık saklanacak hiçbir yeri kalmamıştı. Ve tüm bu katliamdan geriye sadece bir avuç hayat kalıyor. Kahramanımız, onun eşi, hızlı, sadık dostu Düşük Kulak ve bir diğer yoldaşları Hefsakal. Koca bir türden, koskoca bir halktan geriye kalanların sayısı sadece 4. Romandaki bu cümle, yaşanan trajedinin boyutunu belki de en iyi anlatan ifade. Bu, bizim açımızdan dünyanın sonunun gelmesi demekti. Düşünsenize, onlar için bu gerçekten de dünyanın sonuydu. Bildikleri her şey, ait oldukları her şey bir anda yok edilmişti. Çünkü ateş adamları genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden tüm bir türü yeryüzünden silmeye kararlıydı. Ve işte anlatıcımızın gördüğü o binlerce yıllık rüyalar son bir anıyla sona eriyor. Kahramanımız ve eşi hızlı, her şeyden uzakta, kimsenin bulamayacağı gizli bir mağarada yeni bir hayata başlıyorlar. Çocuklarını orada, o sessizlikte büyütüyorlar. Bu, şiddetle dolu bir hayatın ardından gelen sakin, neredeyse hüzünlü bir son. Ve aynı zamanda kayıp bir ırkın modern dünyaya uzanan o genetik zincirdeki son halkası. İşte Jack London'un bu muhteşem eseri ardında bizlere tam da bu soruyu bırakıyor. Acaba bizim damarlarımızda dolaşan kanda, bizim DNA'mızda, atalarımızın hangi unutulmuş zaferleri, hangi trajedileri, hangi korkuları uyuyor? Belki de gördüğümüz bazı rüyalar sadece kendi zihnimizin bir oyunu değil, aynı zamanda on binlerce yıllık bir tarihin bize ulaşan fısıltılarıdır, kim bilir.